Stres çoğu zaman büyük olaylarla başlamaz. Genellikle çok daha küçük anlar biriktiğinde kendini gösterir. Bir mail açmadan önce kısa bir duraksama. Toplantı başlamadan önce gelen o iç gerginlik. Telefon çaldığında vücudunun bir anlığına sıkışması. Zihin hızlanır, beden tetikte kalır. Ve fark etmeden bütün gün bu görünmez gerilimle hareket etmeye başlarsın. Enteresan olan şu, insan zihni aslında değişmek ister. Bir şeyleri daha iyi yapabilirdim diye kendini yargılar. Başka şekilde yapsaydım bugün bu durumda olmazdım diye kendine kızar. Eleştirir, utanır. Daha sakin olmak ister, daha farklı tepki vermek ister. Ama stres devreye girdiğinde çoğu zaman tam tersini yaparız. Yeni bir şey denemek yerine tanıdık olanı seçeriz. Farklı bir adım atmak yerine eski davranışlara döneriz. Bugün konuşacağımız şey tam olarak bu. Stres altındayken neden değişime direniriz ve dahası neden çoğu zaman farkında olmadan aynı döngüye geri döneriz? Tam burada stresle ilgili yaygın kullanılan metaforlardan birinden bahsetmek isterim. Istakozlar büyürken ilginç bir problemle karşılaşırlar. Istakozun kabuğu serttir ve onu dışarıdaki tehlikelerden korur. Ama bu kabuğun bir sorunu vardır. Kabuk büyümez. Boyutu, hacmi sabit kalır. Istakoz büyüdükçe kabuk dar gelmeye başlar. İçeride sıkıştıkça sıkışır. Gerginlik gitgide artar. Bu durum ciddi bir baskı ve rahatsızlık yaratır. İşte tam bu noktada ıstakoz kendini korunaklı bir yere çeker, eski kabuğunu bırakır ve yeni bir kabuk oluşturmaya başlar. Bu süreç onlar için oldukça zor ve belki de en savunmasız oldukları haldir. Ama aynı zamanda büyümelerinin ve değişerek gelişerek hayatlarına devam etmelerinin yalnızca tek yoludur. İnsan psikolojisinde de buna benzer bir şey olur. Hayatımızda bazı dönemler gelir ve bulunduğumuz kabuk dar gelmeye başlar. İşler, ilişkiler, sorumluluklar ya da kendi iç dünyamız. Ve tam o noktada ortaya çıkan şey tam anlamıyla stres olur. Ama belki de stres her zaman bir sorun değildir. Bazen stres, içinde bulunduğumuz yapının artık bize dar geldiğini gösteren bir işaret olabilir. Bugün konuşacağımız şey tam olarak bu. Stres ve değişim direnci. Neden stres altında çoğu zaman aynı döngülere geri döneriz ve değişim neden bazen bu kadar zor hissettirir? Stres dediğimiz şey çoğu zaman sadece zihinsel bir durum gibi anlatılır. Ama aslında stres hem zihinsel hem de bedensel bir deneyimdir. Bir düşünceyle başlayabilir. Yetiştiremeyeceğim, ya bir şey ters giderse, ya kontrolü kaybedersem, işte yine çok geç kaldım. Yine başlamadım. Bu düşünceler ortaya çıktığında vücut da hemen ona eşlik eder. Nabız hızlanır. Omuzlar biraz daha gerilir. Nefes yüzeyselleşir. Göz bebekleri büyür. Çene ve dişler sıkılır. Zihin bir anda hızlanır ve aynı ihtimalleri tekrar düşünmeye başlar. Aslında burada çalışan sistem çok eski bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Beyin belirsizlik gördüğünde bunu potansiyel bir tehdit olarak yorumlayabilir ve tehdit algısı ortaya çıktığında sistem otomatik olarak tetikte kalmaya başlar. Bu noktada önemli bir fark var. Stres başlı başına kötüdür diyemeyiz. Bazen değişim ihtiyacının ilk işareti olabilir. Kısa süreli stres birçok durumda bizi daha dikkatli ve daha hazırlıklı hale getirebilir. Başımıza gelebilecek kötü senaryolarda bile sağ kalmamızı sağlayabilir. Performans sporlarında veya rekabet ortamlarında çok ya da hiç stresli olmaktansa makul bir stres düzeyinde performansın ve başarının arttığını bilimsel olarak biliyoruz. Ama stres uzun süreli ve yoğun hale geldiğinde zihin farklı bir stratejiye geçer. Riskten ve bilinmezden korkma ve kaçınma. İşte değişim direncinin önemli bir kısmı burada ortaya çıkar. Çünkü değişim zihnin gözünde her zaman küçük de olsa bir belirsizlik içerir. Ve belirsizlik arttığında beyin çoğu zaman şu yolu seçer. Yeni olan yerine tanıdık olanı tercih etmek. Bu yüzden insanlar çoğu zaman içten içe değişmek ister ama stres arttığında farkında olmadan yine eski davranışlarına döner. Bu yüzden stres çoğu zaman düşündüğümüz gibi sadece yoğunluk ya da baskı değildir. Çoğu zaman stres, zihnin değişim karşısında verdiği bir direnç sinyalidir. Çünkü değişim, beyin için her zaman bir miktar belirsizlik anlamına gelir. Şimdi stresi biraz daha bilimsel bir çerçeveden düşünelim. Psikoloji ve nörobilimde stres genellikle şu şekilde tanımlanır. Stres, kişinin karşılaştığı talepler ile o anda sahip olduğunu düşündüğü kaynaklar arasında bir dengesizlik algılandığında ortaya çıkan bir uyum tepkisidir. Yani stres aslında bir sorun değildir. Aslında stres, organizmanın çevreye uyum sağlamaya çalıştığı doğal bir sistemdir. Beyin belirsizlik algılandığında iki temel süreç devreye girer. İlk olarak tehdit değerlendirme sistemi aktifleşir. Zihin çevredeki durumları daha dikkatli analiz etmeye başlar ve potansiyel riskleri daha hızlı fark etmeye çalışır. İkinci olarak
uyarılma sistemi devreye girer. Bu noktada kalp atışı artabilir, kaslar gerilebilir ve dikkat daha dar bir alana odaklanabilir. Aslında bütün bu değişimler vücudu bir şeye hazırlar, harekete geçmeye. Fakat modern hayatta stresin büyük bir kısmı fiziksel bir tehditten değil, zihinsel değerlendirmelerden kaynaklanır. Yetişmesi gereken işler, belirsiz kararlar, ilişkilerdeki gerilimler ya da gelecek hakkında yapılan tahminler. Bu nedenle stres çoğu zaman dış dünyadan çok zihnin yaptığı yorumlarla şekillenir. Ve stres uzun süre devam ettiğinde sistem farklı bir stratejiye geçmeye başlar. Bu strateji oldukça tanıdık ve bilindiktir. Tamamen risk azaltma üzerine çalışır. Zihin yeni olanı denemek yerine daha önce işe yaradığını düşündüğü davranışlara yönelir veya problemleri ve çözümleri erteler. Bu yüzden stres altındayken insanlar çoğu zaman değişmek istemelerine rağmen eski davranış kalıplarına geri döner. Stresin neden bu kadar güçlü hissedildiğini anlamak için biraz beynin nasıl çalıştığına bakmak gerekir. Stres sırasında beynin özellikle birkaç bölgesi diğerlerine göre daha aktif hale gelir. Bunlardan biri amigdala. Amigdala beynin tehdit algılama sisteminin önemli parçalarından biridir demiştik. Bir durum potansiyel olarak riskli görünmeye başladığında amigdala hızlıca alarm verir. Bu alarm sayesinde vücut tetikte kalır. Ama aynı zamanda tehdit algısı da daha kolay yükselmeye başlar. Beynin ön kısmında bulunan prefrontal korteks farklı bir işleve sahiptir. Prefrontal korteks değerlendirme, planlama ve esnek düşünme gibi süreçlerde rol oynar. Fakat stres arttığında ilginç bir şey olur. Amigdala daha aktif hale gelirken prefrontal korteksin düzenleyici etkisi zayıflayabilir. Bir başka önemli bölge ise anterior cingulate cortex demiştik. Anterior cingulate cortex hata izleme ve içsel çatışmaları fark etme süreçlerinde rol oynar. Stres altında anterior cingulate cortex daha hassas hale gelebilir ve kişi küçük hataları bile daha büyük bir tehdit gibi algılayabilir. Bir de buna insula eşlik eder. Insula bedenin iç sinyallerini algılayan bir yapıdır. Bu nedenle stres sırasında kalp atışı, nefes ve gerginlik gibi bedensel hisler daha yoğun fark edilir. Beynin kimyasal tarafında ise birkaç nörotransmitter önemli rol oynar. Nöroadrenalin stres sırasında uyarılma seviyesini arttırır ve dikkat sistemini tetikte tutar. Serotonin duygu düzenleme ve içsel denge ile ilişkilidir. GABA beynin fren sistemlerinden biridir ve aşırı uyarılmayı dengelemeye yardımcı olur. Dopamin ise motivasyon ve öğrenme süreçlerinde rol oynar. Bütün bu sistemler birlikte çalışarak aslında tek bir şey yapmaya çalışır. Organizmayı olası bir tehdite karşı hazır tutmak. Fakat stres uzun süre devam ettiğinde bu sistemler bazen değişimi kolaylaştırmak yerine mevcut davranışları korumaya yönelir. Tüm bu süreçte stres sırasında sadece düşünceler değişmez. Beyinde ve vücutta çok hızlı çalışan bir biyolojik sistem devreye girer. Beynin tehdit algılama sistemi aktifleştiğinde özellikle amigdala dediğimiz bölge hızlı bir alarm sinyali gönderir. Bu alarm vücudu tetikte tutmak için tasarlanmıştır. Normalde bu alarm sistemini dengeleyen yapı ise beynin ön kısmındaki prefrontal kortekstir. Ve korteks durumları daha sakin değerlendirmemizi sağlar. Ama stres arttığında bu denge biraz değişir. Alarm sistemi daha hızlı çalışırken değerlendirme sistemi biraz geri planda kalabilir. Bu noktada devreye yalnızca beyin bölgeleri değil, aynı zamanda hormonal bir sistemde girer. Stres sırasında vücutta kortizol adı verilen bir hormon salgılanır. Kortizolün temel görevi aslında oldukça faydalıdır. Vücudu enerjiye hazır hale getirmek ve dikkat sistemini arttırmak. Kısa süreli durumlarda bu oldukça işe yarayan bir mekanizmadır. Fakat stres uzun süre devam ettiğinde kortizol seviyesi de uzun süre yüksek kalabilir. Ve bu durumda sistem farklı çalışmaya başlar. Zihin daha temkinli hale gelir. Risk algısı artar ve beyin çoğu zaman yeni bir şey denemek yerine tanıdık olan davranışları tercih etmeye başlar. Bu yüzden stres sadece bir duygu değildir. Aynı zamanda beynin ve bedenin belirsizliği azaltmaya çalışan biyolojik bir stratejisidir. Bunun yanı sıra stres sırasında vücutta oldukça organize çalışan bir fizyolojik sistem devreye girer. Bu sisteme HPA ekseni denir. HPA ekseni 3 temel yapıdan oluşur. Hipotalamus, hipofiz bezi ve adrenal bezler. Bu sistem aslında beynin ve bedenin stres karşısında birlikte çalışmasını sağlayan bir iletişim hattıdır. Süreç genellikle beyindeki hipotalamus ile başlar. Hipotalamus, beynin homeostası yani iç dengemizi düzenleyen önemli merkezlerinden biridir. Vücut sıcaklığı, açlık, susuzluk ve stres tepkileri gibi birçok temel süreci yönetir. Hipotalamus potansiyel bir tehdit algıladığında bir sinyal gönderir ve bu sinyal bir sonraki aşamada hipofiz bezine ulaşır. Hipofiz bezi çoğu zaman ana hormon bezi olarak bilinir. Çünkü vücuttaki pek çok hormonal sistemi düzenleyen komutları buradan gönderir. Hipofizden gelen sinyaller
daha sonra böbreklerin üzerinde bulunan adrenal bezlere ulaşır. Adrenal bezler bu sinyale yanıt olarak kortizol başta olmak üzere çeşitli stres hormonları salgılar. Kortizol kısa sürede oldukça işlevsel bir hormondur. Enerji mobilizasyonunu arttırır, dikkat sistemini güçlendirir ve vücudu harekete hazır hale getirir. Ancak stres uzun süre devam ettiğinde bu sistemde uzun süre aktif kalabilir ve kişinin kendini sürekli tetikte hissetmeye başlayabilir. Buna eş zamanlı olarak beyinde başka bir ağ aktifleşir. Buna Salins Network denir. Bu ağın önemli parçalarından biri insula'dır, diğeri anterior cingulate cortex'tir. Stres altında zihin çoğu zaman potansiyel riskleri daha hızlı fark etmeye çalışır. Bütün bu sistemler birlikte çalışarak aslında tek bir şey amaçlanır: organizmayı potansiyel bir tehdite karşı hazırlamak. Bu sistemler aslında birbirinden bağımsız çalışmaz. HPA ekseni ve Salins Network sürekli bir etkileşim içerisindedir. Salins Network, insula ve anterior cingulate cortex çevredeki önemli ya da potansiyel tehdit içeren uyaranları tespit etmeye çalışır. Bir durum önemli ya da riskli olarak algılandığında bu bilgi hızla stres sistemlerine iletilir. Bu noktada HPA aksini devreye girer ve hipotalamus üzerinden başlayan hormonal süreçler kortizol salınımını arttırır. Kortizol ise vücudu ve zihni harekete hazır hale getirir. Kısa süreli durumlarda bu oldukça işlevsel bir mekanizmadır. Buna akut stres tepkisi denir. Akut stres sırasında dikkat daha keskin hale gelir. Enerji mobilizasyonu artar. Kişi duruma daha hızlı tepki verebilir. Örneğin potansiyel bir kaza durumunda gerekli ani refleksi sergilememizde bile önemli bir rol oynayarak kendimizi korumamızı sağlar. Ancak stres uzun süre devam ettiğinde sistem farklı çalışmaya başlayabilir. Salins Network sürekli tehdit aramaya devam ederken HPA ekseninde uzun süre aktif kalabilir. Bu durumda kortizol seviyeleri daha uzun süre yüksek kalabilir ve sinir sistemi sürekli tetikte kalma eğilimi gösterebilir. İşte bu noktada kronik stres ortaya çıkar. Kronik stres durumunda zihin çoğu zaman çevredeki belirsizlikleri daha hızlı tehdit olarak yorumlamaya başlayabilir ve kişi kendini sürekli bir gerginlik halinde hissedebilir. Ve sinir sistemi uzun süre tehdit modunda kaldığında zihin çoğu zaman değişimden çok güvenli, tanıdık ve pekiştikçe ulaşılması kolay hale gelen düşünce ve davranışları tercih etmeye başlar. Şimdiye kadar anlattığımız bütün bu mekanizmalar aslında önemli bir şeyi gösteriyor. Stres çoğu zaman sadece yoğunluk ya da baskı değildir. Çoğu zaman stres, sinir sisteminin belirsizlik karşısında verdiği bir tehdit alarm tepkisidir. Beyin için belirsizlik çoğu zaman risk anlamına gelir ve risk algısı arttığında sistem genellikle şu yolu seçer: tanıdık olanı koru. Yani beyin değişim konusunda normal şartlarda muhafazakardır diyebiliriz ve statükoyu korur. Bu yüzden stres altında insanlar çoğu zaman ilginç bir ikilem yaşar. Bir tarafları değişmek ister. Hayatında karşılaştığı problemlere adapte olarak değişmesi gerekmektedir. Talep bu yöndedir. Mevcut hal sürdürülerek bir problemin çözülmeyeceğine dair değişim dürtüsü artık göz ardı edilemeyecek seviyeye gelmiştir. Daha farklı bir şey denemek, daha sağlıklı bir düzen kurmak, yeni bir adım atmak ister. Ama sinir sistemi aynı anda şu mesajı gönderir: güvende kal, değişme. Bu yüzden stres arttığında zihin çoğu zaman değişime doğru değil, alışkanlıklara doğru hareket eder. Yani stres bazen sadece bir yoğunluk hissi değildir. Bazen stres, zihnin değişim karşısında verdiği bir direnç sinyali olabilir. Ve psikoterapide aslında çalıştığımız şey tam olarak bu döngüdür. Stres ve değişim direnci döngüsünü anlamak önemli. Ama terapi açısından asıl soru şu olur: psikoterapide bu döngü değiştirilebilir mi? Özellikle iki yaklaşım bu konuda oldukça güçlü bir çerçeve sunar. BDT perspektifinde stres çoğu zaman yalnızca yaşanan olaylardan değil, o olayları nasıl yorumladığımızdan etkilenir. Örneğin bir kişi yeni bir değişim adımı atmayı düşündüğünde zihninde otomatik düşünceler ortaya çıkabilir. Ya başaramazsam, ya işler şu günden, şu andan daha da kötü olursa, ya da ben zaten böyleyim. BDT'de bu düşünceler otomatik düşünceler olarak ele alınır ve çoğu zaman bu düşünceler incelendiğinde belirli bilişsel çarpıtmalar içerdiği görülür. Örneğin felaketleştirme ya da geleceği kesin bir şekilde olumsuz öngörme. Bu düşünceler fark edildiğinde kişi şunu görmeye başlar: zihnin söylediği her şey mutlak gerçek değildir. Kabul ve kararlılık yaklaşımı ise biraz farklı bir yerden yaklaşır. Kabul ve kararlılıkta amaç düşünceleri tamamen değiştirmek değildir. Ama kişi düşünceleriyle füzyon halinde, yani bir arada yaşamaktan çıkmayı, uzaklaşmayı öğrenir. Yani kişi bu düşünce doğru mu sorusundan önce şu farkındalığı geliştirir: bu zihnimin sadece ürettiği bir düşünce. Gerçek olmak zorunda değil. Bu küçük farkındalık bile stres döngüsünde önemli bir esneklik kazandırabilir.
Ayrıca kişinin değerlerini merkeze alır demiştik. Çünkü değişim çoğu zaman sadece rahatsızlıktan kaçmak için değil, kişinin gerçekten önem verdiği şeylere doğru hareket etmek için sürdürülebilir hale gelir. Bu yüzden terapi sürecinde çoğu zaman şu soru sorulur: bu stresli düşünceler olsa bile sen nasıl bir hayatın içerisinde olmak istersin? Ve küçük davranış adımları çoğu zaman tam olarak burada başlar. Bu noktada şunu da netleştirmek gerekir. Stres çoğu insanın hayatında zaman zaman deneyimlediği son derece doğal bir süreçtir. Ancak bazı durumlarda stres tepkisi daha yoğun, daha uzun süreli ve günlük yaşamı zorlaştıracak bir hale gelebilir. Böyle durumlarda psikoterapi önemli bir destek sağlayabilir. Fakat klinik uygulamada çoğu zaman uzun vadeli stres durumlarında en iyi sonuçlar psikoterapi ve psikiyatrik değerlendirmenin birlikte yürütüldüğü durumlarda ortaya çıkar. İlaç tedavisi her zaman gerekli demek değildir. Ama bazı durumlarda psikiyatrik destek sinir sisteminin regülasyonunu kolaylaştırarak esneklik kazandırmaya yardımcı olarak terapi sürecini daha verimli hale getirebilir. Bu yüzden ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar çoğu zaman birbirini tamamlayan bir ekip olarak çalışırlar. Çok güzel, stres döngüsünü anlamak önemli fakat çoğu zaman insanın aklında şu soru oluşuyor: peki günlük hayatta ben bu bilgiyle ne yapabilirim? Burada işe yarayan birkaç küçük içgörü var. İlki şu: stres geldiğinde çoğu insan onu hemen ortadan kaldırmaya çalışır. Ama bazen daha işe yarayan yaklaşım şu soruyu sormak olabilir: bu stres hissi bana ne anlatıyor olabilir? Çünkü stres çoğu zaman bir şeyin tehdit altında olduğunu düşündüğümüzün sinyalidir demiştik. Bazen bu gerçekten bir risk olabilir, bazen de zihnin yaptığı bir yorum olabilir. Duygularımız rahatsızlık verici olsalar da belki bize net anlatmaya çalıştıklarını görmezden gelmeye alışmış olabiliriz. İkinci önemli nokta bedensel regülasyon. Stres sırasında bedenimizdeki sistemler hızlanır. Bu yüzden bazen düşünceleri değiştirmeye çalışmadan önce bedeni biraz yavaşlatmak işe yarayabilir. Örneğin birkaç dakika boyunca nefese dikkat vermek, omuzları gevşetmek ya da kısa bir yürüyüş yapmak. Bu küçük müdahaleler sinir sistemine şu mesajı verir: tehlike şu anda burada değil. Üçüncü nokta ise değişimle ilgili. Stres altındayken büyük kararlar almak ya da radikal değişimler yapmak zor gelebilir, pes edebiliriz. Bu yüzden terapi süreçlerinde çoğu zaman ufak ufak çok küçük davranış adımları tercih edilir. Çünkü küçük adımlar sinir sistemi için daha az tehdit edicidir. Belki de en önemli içgörülerden biri de şu: direnç başarısızlık değildir. Çoğu zaman direnç sinir sisteminin bizi korumaya çalıştığı anlamına gelir. Bu yüzden değişim çoğu zaman büyük bir sıçrama değil, küçük ama tekrar eden adımların sonucunda gerçekleşir. Özet olarak stres çoğu zaman hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ama sorun genelde stresin kendisi değildir. Asıl zor olan stresi bizi farkında olmadan aynı döngülerin içine geri çekiyor olmasıdır. Stres bazen bizi bir kafese sıkışmış gibi hissettirebilir. Ama stres aslında bulunduğumuz kabın artık bize dar geldiğini söyleyen bir işaret de olabilir. Zihin belirsizlikten hoşlanmaz. Bu yüzden değişim ihtimali ortaya çıktığında bazen tanıdık olanı korumaya çalışır. Ama bu döngü sabit değildir. Zihin öğrenebilir. Sinir sistemi yeniden düzenlenebilir. Ve insanlar çoğu zaman düşündüklerinden çok daha fazla değişim kapasitesine sahiptir. Değişim değerlerimizden feragat ettiğimiz büyük bir kırılma anıyla değil, çok küçük, ufak, farklı ama kararlı adımlarla başlar. Ve çoğu zaman o ilk adım içinde bulunduğun döngüyü fark etmekle kendiliğinden atılır. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.